Evet dostlar, biz yine Atlas programına daha hoş geldiniz. Bu hafta sevgili Neslihan Akbaylar'la beraberiz. Merhaba. Önce kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. Ben 31 yıldır gazetecilik yapıyorum. Birkaç yıldır çok aktif gazetecilik yaşantımdan daha ziyade uzun yıllardır devam ettirdiğim spiritüel danışmanlık alanına yönlendim. Aslında çocukluktan gelen bir süreç var. Yani genelde son yıllarda herkes sosyal medyada da çok görüyoruz. Eğitimler bazında ilerliyor. Ben biraz öyle olmadı. Farklı bir yoldan buralara kadar geldim. Gazetecilik yaparken spiritüel danışmanlığı da devam ettiriyordum. Şöyle bir hikayeyi anlatayım istersen. Buyurun. Tamam. Aslında her şey 5-6 yaşlarında başladı. Öncelikle sürekli buradan bir ses duyuyordum. Benimle çok tatlı tatlı, güzel güzel konuşan, bana ne yapmam gerektiğini söyleyen, doğruyu yanlışı ayırt edebilmem için çok büyük bir yol gösterici, çok böyle güven ve huzur hissetmemi sağlayan, hep böyle tatlı tatlı gelen bir ses duyuyordum. Tabii çocuklukta insan ne olduğunu anlamıyor. O yıllarda biraz da böyle görüntüler gelmeye başladı. Ama onlar çok böyle ufak tefek anlık şeylerdi. İşte ben arkadaşlarımın el fallarına bakardım. Evet. Yani eline baktığım zaman sanki bir takım görüntüler görüyordum. Bir hisse giriyordum. Gene buradan bir ses bana diyor ki böyle, şöyle, o şöyle, bu böyle. Ben bunları söylüyordum ve insanların ilgisini çekiyordu. Sonra ben tabii korkmaya başladım. Herkes gelip bana bir şey sormaya başlayınca. Ya ben hani niye insanlar benimle bu kadar ilgileniyor, ben ne söylüyorum gibi bir duygu basmıştı. Sonra işte tabii okul hayatı, yıllar geçti. Ama o içteki ses hiç bitmedi. Beni yönlendiriyordu. Ben zaten inanç ve his ve sezgiler üzerine hareket eden bir insanım. Genel yapım olarak. Mantığımı daha sonra devreye sokuyorum. Bu tabii ergenlik ve gençlik yıllarında böyle devam etti. Bu görüntüler çoğalmaya başladı. 20 yaşında gazeteciliğe başladım. Hürriyet Gazetesi'nde başladım. Magazin servisinde. O yıllarda daha da hızlanmaya başladı. Ve çok böyle anlamlandıramadığım bir şekilde aniden herhangi biriyle konuşurken bir duygu, bir his geliyordu ve ben ona bir şeyler söylüyordum. Ama hep buradan geliyor, yani buradan değil, dışarıdan bir ses duymuyorum. Ondan sonra insanlar böyle ya sen şöylesin, sen böylesin, sen hissedersin, sen bilirsin gibi böyle ufak ufak böyle fikir almalar sürecine girdim. Meslek hayatımda tabii sezgilerimi kullanarak hareket etmem daha yoğunlaştı. İşim de biraz bunu da gerektiriyordu. Olasılıklar üzerine, sayısız olasılık üzerine bir iş yapıyoruz. Sonrasında bu görüntüler o kadar hızlanmaya başladı ki hiçbir şekilde benim kontrolümde olmayan, ben kendimi orta çağda bir yerde bir görüntünün içinde bulabiliyordum. Nasıl oluyor derseniz bayağı gözümün önünde bir ekran açılıyordu. Çok uzun yıllar ben bunu siyah beyaz gördüm. Ve o dakikalarca süren görüntünün içerisinde geziniyordum ama neden burada olduğumu bilmiyordum. Tabii biraz da korku hissi vardı. İşte hepimizin inancı gereği, ben Allah inancı olan biriyim ve inancım gereği de acaba başka birileri mi benimle temas kuruyor, bir varlık mı bana bir şey söylüyor, bana kim bunu gösteriyor gibi bir takım endişelerim, kaygılarım başlamıştı. Ama bu dediğim gibi görüntüler 20'li yaşlarda çok aktif olarak ilerledi. Yani aslında spiritüel diyebileceğimiz yolculuk benim hiç anlamadığım ama bilinçsizce içinde bulunduğum, şöyle söyleyeyim, hani başı ve sonu hiç belli olmayan, yani benim açıp kapadığım bir görüntü değil, bir alan değil, bir frekans değil. Ama ben sürekli kendimi bunun içinde buluyordum. Ya da bazen arkadaşlarıma, dostlarıma, bana soran insanlarla, onlarla konuşurken birden tak diye enerji açılıyordu. Ve böyle bir yolculuk yaklaşık beni 30 yaşına kadar getirdi. Oradaki süreç hep belirsizdi ama ne yaşadığımı bilmediğim ve korktuğum bir süreç olarak devam etmişti. Gazetecilik hayatının bittikten sonra emekli oldun. Ve kristal yatak terapi enerji okuması yapmaya başladın. Aslında nasıl gelişti? Onu şöyle anlatayım. Diğer varlıklar tarafından çok ciddi şekilde rahatsız edildim. Aslında bütün süreç burada başladı. Hani benim için olayların tamamen farklı bir yöne kayması, bugünkü noktama gelebilmemi sağlayan süreç aslında 29-30 yaşlarına tekabül ediyor. Ben size olayları anlatayım istersen.
Şimdi bu diğer varlıklar insanları gerçekten çok ciddi şekilde rahatsız ediyor. Bugün şu anda iyilikle kötülüğün arasında göremediğimiz çok ciddi bir savaş var. İnsanlar bunun idrakında değil maalesef. Ve eminim benim gibi, birazdan anlatacağım gibi birçok şeye maruz kalmış insan olabilir diye düşünüyorum. Ve bunlar da belki ya deli muamelesi görüyordur, ya psikolojik tedavi görüyordur, sürekli ağır depresyon hissi gibi yaşıyordur ama bir türlü işin içinden çıkamıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bana spiritüellik danışmanlık yaptığımdan beri bu tarz durumlar yaşayan çok fazla insan geldi. Ben neler yaşadım onu anlatayım size. Büyü ve tasalluta maruz kaldım. Bu aslında şu an toplumun çok büyük bir bölümünün maruz kaldığı bir şey ve ben buna çok ciddi şekilde inanıyorum ve denk geliyorum. Neler yaşadığım noktasına gelince aslında her şey önce psikolojimin bozulmasıyla başladı. Tabii bir takım görüntülerde gördüğüm için beni korkutan görüntülerle birlikte bazı rahatsızlıklar duymaya başladım. Arkasından sesler duymaya başladım. Mesela banyoya giriyordum. Biri böyle kapının kilidinin olduğu yere doğru sanki eğiliyor ve Neslihan, Neslihan diye bana sesleniyordu. Ve ben aşırı derecede korkuyordum. Yani hani kaç dakika içinde duş alıp çıktığımı bilmiyorum yani o derece. İşte salondayım. Arka odada şangır şangır camların patlayarak aşağı indiğini duyuyordum. Korkudan birkaç dakika gidemiyordum. Koşarak arkaya gidiyordum. Bir bakıyordum hiçbir şey yok. Her şey normal. Ses yok, gürültü yok, hiç kimse yok. Uyuyorum. Sabah ezanına çok yakın bir süreçte ki onların aslında en güçlü, en hakim oldukları süreç akşam ezanından sabah ezanına kadar olan süreç. Bu süreçte gelip bacaklarıma dokunup ayak bileklerimden beni çekiyorlardı uykumun arasından. Karabasan dediğimiz şeyi zaten onlar yapıyor. Gelip üstüme abanıp boğazımı sıkıyordu. Uyku içerisinde uyanmaya çalışıyordum. İşte bir dua okuyayım diyorum, dua okuyamıyorum. Konuşmak istiyorum ya da uykudan kalkmak istiyorum, kalkamıyorum. Elimi kolumu hiçbir şekilde kıpırdatamıyorum yani. Her yerime bir bası hissediyordum, başta boğazım olmak üzere. Birçok kişi bunu yaşıyordur zaten karabasan dediğimiz şeyi. Toplumda da bilinen bir şey. Boğulur gibi uyanıyordum. Sonra bunlar daha sık ve daha ileri seviyede olmaya başladı. Aslında... Önce doktora gidip çare aradım. Yani bir psikiyatra giderek çare aldım. Ama işin psikiyatrla çözülmeyeceğini anladığım zaman bir arkadaşım beni bir hanımefendiyle tanıştığını, onun insanların üzerinde bir şey olup olmadığına dair hisleri olabildiğini ve bana yardımcı olabileceğini söyledi. Hani insan çok çaresiz olur, ne yapacağını bilemez, nereye gideceğini bilemez ya. Çünkü bir takım semptomlar da yaşıyorsunuz. Yani anlayamadığınız bir şekilde... sosyal iletişiminiz çok kötüleşiyor. Aşırı derecede içinize dönüyorsunuz. Sizi Allah inancından ve inançlarınızdan direkt olarak ilk önce oradan soyutlamaya çalışıyorlar. Kendi sesinizmiş gibi bayağı gerçekten onların ya da iblisin sesini duyuyorsunuz. Size sürekli olumsuz potansiyellerinize yönelik, yani içinizde tuttuğunuz ne korkunuz ne kaygınız varsa, hani neyle ilgili tereddütünüz varsa size hep oralardan kaşıyor. Ve sizi o doğrultuda yanlış yönlendirmeye başlıyor. Ve siz onu iç sesinizmiş gibi, kendi sesinizmiş gibi duyup buna inanıyorsunuz gerçekten. İnancımı sorgulamaya başlamıştım. Doğruyla yanlışlar birbirine karışmaya başladı. İnsanlara ne söylesem beni yanlış anlıyorlar gibi tepkiler veriyorlardı. İş ortamımda bile zorlanmaya başlamıştım. İletişim problemi yaşıyordum. Ki insanların üzerinde büyü tarzı bir şey olduğunda gerçekten bu sorunları ciddi şekilde yaşıyor. Sonrasında ben bu kadınla görüştüm ve gerçekten benim üzerimdeki sıkıntıların bana neler yapabileceğini ve bunlardan nasıl kurtulmam gerektiğine dair yardım alabileceğimi söyledi. Ve aslında hayatımın akışını değiştiren, beni çok doğru bir insana yönlendirdi. Allah gerçekten herkesi doğru insanlarla karşılaştırsın bu tip durumlarda. İnşallah. Ve onun aracılığıyla ben... Evliyaullah'tan ve en yaşlı, en bilgelerinden gerçekten Peygamber Efendimizin çok yakın sahabelerinden biri olan bir zattan ilim almaya başladı. Siz galiba bunlara pek inanmıyorsunuz ama. Yok estağfurullah. Evet ama ben size şu kadarını söyleyeyim. Bu dünya, bu ülke evliyaların yüzü suyu hürmetine. Anneanneniz, babaanneniz tabii belki ki, size de söylemiştir. Ki. Onların yüzü suyu hürmetine. Ya inanmıyorum demeyelim de. Evet, görüşlerinizi almak isterim tabii, gerçekten. Yani şimdi hani evliyalarla iletişime geçmek bana çok aykırı geliyor. Şöyle aykırı geliyor.
Yani çok seçilmiş bir insan olmanız lazım. Çok iyi bir mümin olmanız lazım ki hani ben mesela şunu da söyleyeyim. Cinlerle irtibata geçebiliyorsunuz. Hani görüyorsunuz, onlarla anlattınız ama onların mesela ben rahmani, birçok insan bunda yanılıyor. Hani rahmani cinler gördüklerini, ama rahmani bir cini görmek bir Ademoğluna çok zor. Yani çok normal şartlarda göremezsiniz. Size ifrit, bir büyü iblisler, ya da tasallut gibi bir şey olur. O zaman İşte size kendini fark ettirmeye, size dokunmaya, sizinle temas kurmaya, evet, hatta konuşmaya şimdi ve görünmeye başlar. Şöyle söyleyeyim, hani cin bile mümin bir cini görmek o kadar zorken bir evliya ile irtibata geçmek biraz bana sadece inanmayalım demeyelim de hani şey geliyor bana, biraz aykırı geliyor. Belki doğrudur tabii. Hani bir sürü varlığın bizimle temas edebildiğine inanıyoruz da bu kadar mübarek zatların, Allah dostu olan insanların, bu kadar kitlelere yardımcı olmaya çalışan bu derece mübarek zatların neden hepimizin arasında olup bize yardım ettiğine inanamıyorum? Vardır. Ona inanıyorum mesela. Hızır Aleyhisselam'ın aramızda olduğuna inanıyorum. Evliyaların aramızda olduğuna inanıyorum. Bugün Çanakkale'ye gittiğinizde orada hala birçok evliyanın dolaştığını biliyorum, görüyorum ama İstediği bir insanla da temas kurabileceğine neden ona da inanıyorum ama şimdi devamlı hani siz şunu söylediniz. İşte evliyalarla irtibata geçmeye başladım. Evet, onlardan Peki, da bahsetmek evliya isterim. olduğunu nasıl anladınız veya nasıl irtibata geçiyorlar? Evet, şöyle oldu. Bahsettiğim zatla diyaloğa girdiğimde üzerimdeki büyülerden kurtulmak için onunla bir seansa girdim. Çok özür dilerim. Bu evliya birdenbire mi geldi yoksa nasıl oldu yani? Birden... Şöyle işte seans ilk aslında hissetmem seans esnasında oldu. Seansta ben arkada oturuyordum. O dua okumaya başladığında zaten mübarek zat oraya geliyor. Zaten biz hiçiz. Evet. Bakın ben onlardan edep, adap ve hiçlik mertebesini öğrendim. Evet. 21 yıldır hayatımda böyle bir temas yaşıyorum. Gerçekten hiçliğe geçtiğiniz anda zaten o kalbinizdeki rahmani duygularla daha çok baş başa kalmaya başlıyorsunuz. Ve o zaman hani nasıl Allah bizim kalbimize ve niyetlerimize bakıyorsa bu zatlar da sizin fıtratınıza, sizin niyetinize bakarak zaten size arzu ederse bir ilim veriyor ya da size arzu ederse görünüyor ya da sesini duyuruyor. Ben özel ve seçilmiş bir insanım demiyorum. Ben bir hiç olduğumu anlatmaya çalışıyorum tamamen burada. Ve o seans esnasında bana kızım korkma dedi. Çok korktuğumu hissediyordum. Çünkü ben zaten onlar bizim korkularımızdan beslendiği için gerçekten çok korkuyordum. Çünkü çok fazla olay yaşadım. Yani ben 20 gün hiç uyuyamadan neredeyse gecede 2-3 saat uykuyla 20 günde 9 kilo vererek hiç yiyemiyordum. Yediğim her şey istifra ediyordum. Suyu bile zor içiyordum. O kadar ağır bir sürece girmiştim. Bu büyüden dolayı yapan değil mi? Evet. Hem büyü hem tasallut. Şimdi Allah insanı yanlış insanlarla karşılaştırmasın. Mesela İnşallah. Ben birkaç böyle duruma da maruz kaldım çare ararken kendime. Beni yanlış birileriyle hoca adı altında, yani hoca kelimesini de bu kadar kullanmak çok üzücü ve yanlış bir şey oluyor aslında. Yani gerçekten ilim sahibi insanlara zarar verecek bir ifade oluyor. Çünkü herkes yanlış birine denk geldiğinde herkesi aynı kefeye koyup gerçekten iyi insanları da böyle algılamaya başlıyor. Ben böyle yanlış biriyle denk geldim gerçekten ve bana bir takım ayetler verdi. Üstünde taşı dedi, işte bunları okuyacaksın dedi ve ben onları yaptıktan sonra daha çok başıma musallat olmaya başladılar. Bakın burası gerçekten çok önemli. Allah herkesi doğru insanla karşılaştırsın. Ben çok böyle çare arayan insan biliyorum. Buradan herkese mesaj olarak verebileceğim en önemli şey şu. Lütfen size 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira bunu üstünüzden çıkarmak için şu kadar para alırım. Gel ben seni şöyle temizleyeceğim, şunu böyle yapacağım. Ya da genelde bu konularla hanımlar biraz maalesef, kadınlar fazla uğraşıyorlar. İşte eşi ondan ayrılmasın diye yanlış işler yapıyor. Evet. Biri ona geri dönsün diye yanlış işler yapıyor. Böylece yanlış insanlarla muhatap olup farkında olmadan kendilerinde hak gördükleri bir şeye, ya o benim kocam diyor. Hani ben onun helalliyim, evliyim, imam nikahım var, oyun var, buyum var, her ne düşünüyorsa. Bunlar kişinin kendisinde böyle bir şey yapmaya hak görmesine kadar gidiyor. İşte burada en büyük hataya düşüyoruz.
Hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Hiç kimse bir başkasının eşi dahi olsa, nikahlı eşi dahi olsa özgür iradesine müdahale etme hakkına sahip değildir. Allah neden diyor? Bana iki şeyle gelmeyin, kul hakkı ve büyüyle, bana şirk koşmayla gelmeyin. Büyü yaptırmak, şirk koşmak. İşte eşinin bir şeyini alıp götürüp ya diyor benim kocam diyor ben başkasına baksın istemiyorum diyor mesela. Hani böyle bir şey olabilir mi? Yani ben bazı kitabımı yazarken girdiğim bu bahsettiğim ilim sahibi arkadaşımla girdiğim seanslarda insanlardan ne hikayeler dinledim. 2,5 yılımı sadece bu seanslarla geçirdim. Gazetecilik dışındaki tüm vakitlerimi. İnsanların dertlerini dinledim. Bir gecede servetini kaybeden, çocuğuma süt alamayacak hale geldim diyen insanları, çok kötü alışkanlıkların içinde kendini bulanları, hani size anlatmakla bitmez inanın. Bütün bunlar ve insanların birbirlerine zaten en büyük zararı verdiği ve bugün işte iyilikle kötülüğün savaşı dediğimiz şeyin daha hızlı kötülük adına çalışmasına vesile olacak şekilde bu hoca dediğimiz insanlara giderek bu paraları vererek onların söyledikleri şeyleri yaparak maalesef kendileri de bununla alet olmuş oluyorlar. Kitapta da biraz bu döngüyü anlatıyorum aslında. Ve gerçekten ben bu seanslar sırasında mübarek zatla ilk onun sesini duyarak kızım korkma dediği anda her şey başladı. Daha sonra kendisini önce duymaya başladım. Diğer varlıklar her şeyin, herkesin, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dışında herkesin kılığına girebiliyorlar. Evet. Fakat mübarek zatlar bana ilk önce kendilerini bir kokuyla hissettiriyor. O kokuyu taklit etmelerine mümkün değil, imkan yok. Onların nurunu hissettiğim anda verdikleri huzuru bu dünyada bulamazsınız. Hissedemeyeceğiniz bir huzur hissi alıyorum. Bunu veremezler. Onları nasıl gördüğümden de bahsedeyim isterseniz. Rahatsız etmek için geldiklerinde zaten genelde siyah bir cübbe giymiş olarak ve kapşonları kapalı olarak geliyorlar. Yüzlerini hiçbir şekilde göstermiyorlar. Sesleri oldukça mekanik bir ses duyuyorum seslendiklerinde ve konuştuklarında. Hatta gelip bana hakaret bile edebiliyorlar insanlara bu alanda da yardımcı olmaya çalıştığım için. Zaten genelde böyle cüce kılığında, işte küçük kız çocuğu kılığında, şöyle 1 metre boyunda falan bir kız çocuğu kılığında insanlara tatlı sözlerle gelip işte ya da zengin olma vaatleriyle gelip çok güzel bir kadın, çok yakışıklı bir erkek görünümüne girip ama siz zaten ne kadar çok korkarsanız onların sizin alanınızda kalma süresi o kadar artıyor. Lütfen kimse korkmasın. Korkudan besleniyorlar. Onların elindeki en büyük koz o. Maalesef bu dünyada biz onları göremiyoruz, onlar bizi görebiliyor. Ve onların en büyük çabası da zaten insana zarar vermek, insan neslinin çoğalmasını önleyebilmek ve onları yönetebilmek, onları Allah yolundan şaşırtabilmek. Bu doğrultuda bugün insanların büyük bir bölümünün bu tarz sebeplerden ötürü de inanç kaybı yaşadığını gözlemliyorum. Bakın ben kendi tahlilimden bahsetmiyorum. Gerçekten bu tür durumlardaki insanlar bana geliyor, kendilerini anlatıyorlar ve ben mübarek zatların bana sunduğu bir imkanla diyeyim, Allah'ın izniyle bana sunulan bir imkanla ben bir frekansa geçebiliyorum. Hani bunu nasıl yapıyorsun demeyin, ben yapmıyorum. Benimle hiçbir alakası yok. Ben hiçlik makamında. Ben sadece Allah'ın izniyle konuşabiliyorum, aktarabiliyorum, anlatabiliyorum. O görüntüleri insanlara tanımlamaya çalışıyorum. O hisleri aktarmaya çalışıyorum. Hiçbir şey kaybolmuyor. Bütün görüntüler ve sesler burada bulunduğumuz alanda. Biz sadece göremiyoruz. Nasıl göremiyoruz? Mesela örnek vereyim. Elinize televizyonunuzun kumandasını alın. Kumandanın herhangi bir tuşuna, televizyonu açmak için değil, herhangi bir tuşuna dokunun. Şöyle baş kısmına bakın. Dokunun, hiçbir ışık görmüyorsunuz, sinyal görmüyorsunuz. Cep telefonunuzu alın, cep telefonunuzun kamerasını açın. Kamerayı getirin o kumandanın üst kısmına. Tekrar dokunun, oradan sinyali görüyorsunuz. Bu şu, Allah kime neyi isterse onu gösterir,
Neyi nasip ederse onu yaşarsınız. Ne kadarını isterse o kadarını bilip, o kadarını görüp, o kadarıyla muhatap olabilirsiniz. Hepimizin böyle bir tekamülü var. Hepimizin bir yolculuğu var. Benim tekamülüm bu şekilde gerçekleşti. Ben 21 yıldır Evliya Zat'tan ve onunla birlikte diğer 6 tane Allah dostunu dönem dönem hissederek, görerek onlarla birlikte seanslarımı yapıyorum. Onlar benim alanımı koruyor. Alan koruması çok önemli. Bakın ben aile dizimi de aldım. Aile dizimi eğitimi de aldım. Ben aile dizimi eğitiminde birinin enerjinin cinsiyeti yoktur kadın ya da erkek olarak. Ben alana bir beyefendiyi temsilen girdim. Ve alanda ilk hissettiğim şey beyefendinin yoğun bir şekilde sigara içtiğiydi. Benim sigaram, paketim nerede dedim. Elimi bir sigara paketine atma ihtiyacı hissettim. Ben 15 yıl boyunca sigara kullanmayan biriyken aile diziminde üst üste insanlara alan açtıkları için ve o alanı, insanların üstünü temizlemedikleri için, bakın bu konu çok önemli. Herkes deli gibi aile dizimi açıyor. Lütfen, lütfen yapmayın. Alan koruması gerçekten yapamıyorsanız aile dizimi açmayın. Ben orada alan koruması yapılamadığı için ve tekrar tekrar dizim açıldığı için 2 gün sonra 15 yıldır sigara içmeyen bir insan olarak beynimdeki o nokta tetiklendiği için ve o alan temizlemesi bana orada yapılmadığı için ben sigara içmeye başladım. Yani alanda göremediğimiz o kadar çok şey var ki bu diğer varlıklar da tamamen alana geliyorlar. Aile dizimi açıldığı zaman birilerinin üzerinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Büyü mü var, tasallut mu var? Alanı açıyorsunuz ve o alanı koruyamıyorsunuz. Ama sizin gözünüzde, hepimizin gözünde bir perde var. Rabbi Teala buna izin vermemiş. Onları görmemizi isteseydi hepsini burada görürdük. Yani yarattığı 18 bin alem var. Ve hepsi burada. Alemler birbirinin içinde. Bunların hiçbirini görmüyoruz. Ve o alanı istila ediyorlar. Tıpkı burada sokakta yürüdüğümüz gibi. Hepsi buradalar. Hepsiyle birlikte aynı alanda farklı bir boyutta yaşıyoruz. Birbirimizi göremediğimiz bir boyutta. Peki evliya olduklarını nereden biliyorsunuz? Belki iblisler evliyayız diye anlatıyorlar. İşte biraz önce onu anlatmaya çalıştım. Miski amber kokusuyla geliyorlar. O kokuyu kesinlikle taklit etmeleri, yani onların nurunda olan bir kokuyla geliyorlar bana. Ve ben onların süliyetlerini hissettiğimde, benimle konuştuklarında, bakın tekrar söylüyorum, bu dünyada hiçbir şeyin size veremeyeceği bir huzur hissi, güven hissi veriyorlar. Onu taklit etmelerine imkan yok. Onların enerjisiyle mübareklerin enerjisi asla kıyaslanabilecek bir şey değil. Ve çoğu zaman da zaten diğerleri bana yaklaşmak istediği an, herhangi bir ortamda, bulunduğum bir mekanda alan enerjisi diye bir şey var. Ben bir kafeye giriyorum, bir sürü insan orada büyüyle, tasallutla dolaşıyor olabilir. Bu varlıklar da o alanda geziyor olabilir. Bana yaklaşmalarına müsaade etmiyorlar. Ben onların geldiğini hissediyorum. Esselamun aleyküm diyor ve ben aleyna aleyküm selam diye cevap veriyorum. Onlarla konuşma tınımız, frekansımız çok farklı. Yani keşke mümkün olsa ben hissettiğim ve yaşadığım şeyi herkese deneyimletebilsem. Tekrar söylüyorum, bu benim özel bir insan olmamla ya da olduğumla falan asla böyle bir şeyle alakalı değil. Neden diye sorsanız bunu çok net olarak size şu sebepten diye söylememe imkan yok. Ama özünde bildiğim şey kişinin edebiyle, adap duygusuyla, hiçlik duygusuyla, tekamülüyle, fıtratıyla ve kalbiyle, niyetiyle alakalı bir şey. Bu onların gerçekten seçtiği bir şey. Bizim isteyip elde edebileceğimiz, onları dileyip onlardan birine kavuşabileceğimiz bir şey değil gerçekten. O zaman şöyle diyebiliriz. Desyan Hanım büyüyle başlayan yolculuğunda evet. Her şerde bir hayır. Evliyalarla iletişime Aynen. geçip insanlara da bir takım yardımlarda bulunuyorsunuz. Onlara yani hani yardım derken vesile olmak. Her şey bir vesile olmak. Hiçbir şey tesadüf değildir. Hayatta tesadüf diye bir şey yok. Her şey tevafuktur. Evet. Allah'ın yazılı kaderini yaşıyoruz. Her kim benimle yolu kesişir, benim onunla yolum kesişirse, benim ondan alacağım bir şey, onun benden alacağı bir şey vardır. Rabbi Teala bizi bir araya getirmiştir.
Ben kuars kristalleriyle, kristal yatak terapi cihazıyla da çalışıyorum 4 yıldır. Konuşmamızın başında oraya değinmiştiniz. Emekli olduktan sonra mı böyle bir yolculuk? Hayır, aslında 21 yıldır bir enerji okuması, farkındalık terapisi adını verdiğim bir süreç yaşıyorum. 4 yıldır da kristal yatak terapiyle çalışıyorum. İnsanlar bana geliyorlar ve ben onlara bir okuma yapıyorum. Ayrıca reenkarnasyon okuması da yapıyorum. Çünkü ben geçmiş yaşamlara inanıyorum. Sizin buna inanmadığınızı da biliyorum. Ben de 40-41 yaşına kadar herkesin bir kere dünyaya geldiğini, tek bir hayat yaşadığını düşünüyordum. Ama hiç öyle değil. İnanılmaz görüntüler açtılar bana mübarek zatlar. Ve ben gerçekten çok enteresan şeyler görüyorum. Ve bu bir denklem. Hangi geçmiş hayatlarınızdan sınavınız bitmedi ve buraya ne getirdiyseniz o kanallar açılıyor, o akışlar, kişi neyi neden hissettiğini bile anlayamıyor. Bu bana ait bir duygu değilmiş gibi diye karşıma geliyor. Ya ben şu ülkeyi çok görmek istiyorum. Ben Müslümanım ama Hristiyan gibi hissediyorum. Hristiyanım ama Yahudiyim ama Müslüman gibi hissediyorum diye geliyorlar. Ve tüm o bağlantılar açılıyor. Hiçbir şey kaybolmuyor ki, tüm yaşanmışlıklar. Gerçekten reenkarnasyon diye bir şey var. Ruh sonsuz yolculuğunda. Allah'ın yarattığı sonsuz ruhlar sonsuz bir yolculuktan gelip bir sonsuzluğa gidiyorlar. Kim bilir bu kaçıncı hayatımız? Belki de birçoğumuz, belki de sizle biz önceki hayatımızdan tanışıyoruz ve burada tekrar bir araya geldik. O reenkarnasyonda açılan görüntülerle karşımdaki insanlara mesela bedenlerinde hiç görünmeyen yerlerindeki bir takım izleri söyleyebiliyorum. Evet. Ve bana açıp gösterebiliyor, mesela sırtında benim kamçı izim var diyor. Ve ben diyor çocukluğumdan beri bunun nereden geldiğini bilemiyorum. Gitmediğim doktor kalmadı diyor. Ama onun geçmiş yaşamıyla alakalı. Ben onu söyledikten sonra şoka girerek bana gösteriyor. Reenkarnasyon o kadar çok şey anlatıyor ki burada kendin olmayı, hangi tekamülü tamamlamaya geldiğini reenkarnasyonla çok rahat birbirimizi anlayarak karşımdaki danışanımla çözebiliyoruz. Şimdi çok değişik şeyler anlattınız. Benim asla inanmayacağım şeyler, inanamadığım şeyler. Ne güzel bir araya gelmemiz. Evet. Bu reenkarnasyonla ilgili inşallah bir program yapacağız. Onu da dinlemek isterim. Çünkü hani ben reenkarnasyona inanmıyorum ama siz var olduğuna inanıyorsunuz. Ben çok ciddi inanıyorum. Güzel bir şey. Bu İnanılmaz konuyu da dinlemek olay. isterim. Yani bununla ilgili de inşallah bir program daha yapacağız. Biraz da kitabınızdan bahsedebilir miyiz? Tabii. Mührün Sırrı. Evet. Değil mi? Mührün Sırrı. Aslında Mührün Sırrı ilk kitabın adı. Bu seri halde devam edecek bir kitap. Efendi ve Haşim Köprü ve Ötesi kitabımın adı. Efendi bahsettiğim Evliyaullah'tan zattır. Haşim de onun talebesi olan karakterdir. Onların dünyayı kurtarma yolculuğu olarak ben fantastik bir hikayeye dönüştürdüm. Burada diğer varlıklardan bahsediyorum. Onların konuştukları bir lisan geliştirdik biz birlikte çalışarak. Burada başka bir lisanla konuşuyorlar. Orası biraz bende kalsın nasıl olduğu. Burada farklı bir lisanda konuşuyorlar ve Kur'an'dan bazı ayetlerden şifreler koydum. Daha dümdüz anlatmak istemedim. Çünkü toplumun her kesiminden insana hitap etsin istedim. Daha fazla kişiye bir şeyleri anlatabilmek istedim. Kıyamete nasıl gittiğimizi, kendi sonumuzu nasıl getirdiğimizi, Kur'an'daki alametlerin ne kadar gerçek olduğunu burada fantastik bir dilde anlatmaya çalıştım. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Mührün Sırrı aslında Neslihan Akbaydar'ın hayatından kesitler. Aynen öyle. Evet. Henüz içinde ben yokum. İlerleyen bölümlerde olacağım ama burada da o yüzden yazdım. Burada okuyacağınız kişi ve olaylar gerçek yaşamdan alıntıdır. Burada bir sandık hikayesi var. Kitabı olur da birileri okumak isterse orası diğer alemi çok net anlatıyor. Nereden gerçek ulaşabilirler kitaba? Nereden alabilirler? İnternet üzerinden satış devam ediyor. Neslihan Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok güzel konuştunuz. Çok güzel farklı anlattınız. Görüşte olmamız da bizi bir araya getirmeniz çok teşekkür ederim. Sizin yaşadıklarınız çok farklı şeyler ama bu reenkarnasyonla ilgili inşallah bir program daha yapacağız. Keyifle anlatmak isterim. Muazzam bir şey. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet dostlar, biz Zihin Atlası programının sonuna geldik. Sevgili Neslihan Akbaydar güzel şeyler anlattı, güzel konular anlattı. Umarım beğenirsiniz. Reenkarnasyonla ilgili mutlaka bir söyleşi daha yapacağız. Her hafta değişik konuklar ve konularla sizlerle olacağız. Zihin Atlası'nı izlediğiniz için teşekkür ederim.
Konuklarımıza sormak istediğiniz sorular varsa Ziyaretçiler 34 Instagram adresimizden ve WhatsApp hattımızdan bizlere atabilirsiniz. Konuk görmek istediğiniz kişileri bizlere söyleyebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Esra Hanım, son kez ziyaretçiler için ne diyebilirsiniz? Gittiğiniz yerlerdeki her şey gerçek. Evet. Ben özellikle keçili videonuz Evet. buram buram oradan o enerji alıyorsunuz. geliyor. Hem de nasıl müthiş bir baş ağrısı, iç sıkışması. Onlarla enerjilerimiz uymadığı için gerçekten emeğinize sağlık. Çok değerli şeyler yapıyorsunuz. Kimsenin göremeyeceği, giremeyeceği yerlere giriyorsunuz. Çok da gerçek konulara değiniyorsunuz. Sizi izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben Dostlar, teşekkür ederim. haftaya görüşmek üzere.